Apple 9 Eylül'de gerçekleştireceği etkinliği resmen duyurdu ve bu videoda ise 2 haftadan kısa bir süre kalmışken tanıtılacak her ürünü size göstermek istiyorum. Ve böylece iPhone 18 Pro, katlanabilir iPhone Ultra, AirPods 5, Apple Watch serisi 12, Ultra 4'ün yanı sıra Apple TV 4K ve yenilenen HomePod Mini 2 ve tamamen yeni bir ürün olan akıllı ev merkezi HomePad üzerine de konuşacağız. Üstelik bu etkinlikte ise yeni bir CEO var. Dolayısıyla 10 yılı aşkın sürenin ardından Tim Cook yerine John Ternus liderliğinde gerçekleşecek ilk etkinlik olacak. Ve bu da bana Apple'ın bu etkinlik için bilinçli olarak bazı şeyleri tabii ki planladığını düşünüyor. Hatta etkinlik davetiyesine bakacak olursak Surprise and Shine yazıyor. Fakat bu arada Türkiye'deki siteye girdiğiniz zaman ışıltılı, şaşırtıcı ve heyecanlı sloganı karşımıza çıkıyor. Fakat asıl konu davetiyede gök mavisi bir arka planın üzerine yerleştirilmiş bulanık görünümlü bir Apple logosunu görüyoruz. Aslında Apple'ın renk tercihleri her zaman tabii ki bilinçli ve burada da iPhone 18 Pro için söylentilere konu olan gök mavisi rengiyle bu renk kusursuz bir şekilde örtüşüyor. Ve aynı zamanda bu sürprizin katlanabilir ürüne bir gönderme olacağı da söyleniyor. Bu arada pek çok kişi Apple'ın katlanabilir telefon marketine girmeyeceğini düşünüyordu. Fakat 9 Eylül'de sanki işler değişecek gibi gözüküyor. Ama Türkiye'dekiler için söyleyeceğim birkaç bir şey var. Onun üzerine ayrıca konuşacağız. Fakat ilk önce çıkış takvimiyle başlayalım. Şimdi davetiyenin de doğrulacağı üzere etkinlikte tanıtılacak ilk ürünler iPhone'lar olacak. Ancak Apple bu kez iPhone 18 serisini bir anda piyasaya sürmeyecek. Normalde biliyorsunuz standart ve Pro modellerde eş zamanlı olarak çıkarken bu yıl ilk defa söylenilene göre standart modeller belli bir süre sonra 6 ay kadar ertelenerek 2027 Mart ayı gibi tanıtılması bekleniyor. En azından benim araştırdığım kadarıyla yurt dışındaki veriler bize bunları söylüyordu. Dolayısıyla bizim bu etkinlikte göreceğimiz aslında iPhone'lar, Pro aileleri ve aynı zamanda en üst segmentleri olacak. Bu arada bu telefonda ortalama bir yıldır kullanıyorum ve tecrübelerimde bu hafta sonu bir video paylaşacağım. Bir yıllık iPhone 17 Pro tecrübelerim diye. Onu da kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca akademideki tüm eğitimlerde sınırlı bir yaz indirimi mevcut. Onu da linkini açıklamaya koyuyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in tasarımına geçtiğimiz zaman burada geçen yıl yani şu anda gördüğümüz tasarıma benzer bir tasarım kullanılacağı söyleniyor. Burada alüminyum yekpare gövde korunurken görmüş olduğunuz gibi koyu kiraz, parlak gök mavisi gibi daha eğlenceli renklerle sunulacak. Telefonlar mevcut modellerde aynı boyutta çıkacak. Burada boyutların değişmesini beklemiyoruz. Yani standart Pro için 6.3, Pro Max için ise 6.9 olacak. Ancak ön tarafa baktığınızda ise dinamik adada önemli ölçüde bir küçülme olacağı söyleniyor. Önceki yıllara kıyasla yaklaşık %35'lik küçülen dinamik ada telefonları çok daha modern görünmesini sağlayacak. Bu arada selfie kamerasında çözünürlüğü 18'den 24'e artacağı söylenilenler arasında. Fakat bunlar tabii ki çok büyük değişiklikler değil. En azından şu ana kadar bahsettiğimiz varsayılan şeyler. Peki sen gerçekten bu yıl iPhone 18 Pro'ya geçiş yapmayı düşünüyor musun? Neler düşünüyorsun? Bunu da yoruma bekliyorum. Fakat iPhone 18 Pro'nun yeni bir kamera sistemi olacak. Burada ise iPhone ilk kez değişken diyaframlı bir lens sistemi sunacak ve bu söyleniyor. Açıkçası bu beni de oldukça heyecanlandırıyor. Bu sayede kamera sensörüne ne kadar ışığın ulaşacağını manuel bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Sistemin aslında alan derinliğini biliyorsunuz arttıracak. Düşük ışık performansı daha iyi hale gelecek ve daha sinematik, arka plan bulanıklığı yani bokeh elde edeceksiniz. Ve böylece iPhone ile daha güçlü aslında sinematik, göze hoş gelen fotoğraflarda çekebileceksiniz. Buna ek olarak ise yan taraftaki telefoto yakınlaştırma lensinde de yine iyileştirilmiş bir sabit diyafram sayesinde düşük ışık performansın iyi hale geleceği söyleniyor. Burada diğer telefonlarda olan telekonvertör sistemi kullanarak sonunda süper yakınlaştırma özelliğini de belki bir sürprizle sunabilir. Ama hani bu konuda böyle çok detaylı bir şeyler de okumadım, araştırmadım. O yüzden yanlış yönlendirmek istemem. Dolayısıyla bu özelliğin bir sonraki yıla sarkması gibi bir durum olursa çok da şaşırmam. Bu arada bu kamera arayüzü üzerine de hafta sonu yayınlayacağım videoda bazı bahsetmek istediğim şeyler var. O yüzden kaçırmayın. Şöyle ki Apple'ın tüm bunları yenilemesini yapmasının temel nedeni yeni A20 Pro çip. Ve bu çip yeni bir mimariyle bize geleceği için bu sayede hem güç hem de verimlilik artacak ve bir de önceki yıla göre yaklaşık %18 daha yüksek performans sunarken enerji tüketimi de tabii ki daha az olacak. Dolayısıyla hem bataryanın gelişmesi hem de yeni işlemciyle beraber pil ömrü bakımından oldukça güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Hatta Apple'ın tasarımı C2 hücresel modemi de büyük ihtimalle göreceğiz.
Buna ek olarak işte Wi-Fi, Bluetooth, Thread dahil olmak üzere kablosuz bağlantıların yeni N2 çipi sorumlu olacak. Aynı zamanda Apple'ın bahsedilen o ki gelişmiş uydu bağlantısından da bu yıl Apple fazlaca söz edecek gibi gözüküyor. Şimdi fiyat konusuna geçecek olursak iPhone 18 ailesinin fiyatları bütün yükseltmelerle birlikte Apple'ın hem bu sene işte RAM maliyetleri de biliyorsunuz arttı, depolama maliyetleri arttı. Bunların da etkisini düşündüğümüz zaman fiyatlar elbette biraz daha yükselecek gibi gözüküyor. Tabii fiyat konusunu net bir şekilde etkinlikten sonra göreceğiz. Fakat sizin beklentileriniz neler? Bunu da yoruma bekliyorum. Ve bu arada videoyu hala buraya kadar izleyip beğenmediysen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutma. Ve bu etkinlikle beraber Apple yeni bir segmentere geçiş yapacak. İlk katlanabilir telefonunu tanıtacak. Geçmişte iPhone Fold demiştik fakat artık büyük oranda belli. iPhone Ultra tanıtılacak. Ve iPhone Ultra büyük ölçüde iPhone Air'dan ilham alacak diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 5.6 mm kalınlığıyla son derece ince olacak. Aynı zamanda Apple'ın en seçkin malzemesi, en ön plana çıkan malzemesi olan parlaklık kazandıran cilalı titanyumdan geleceği söyleniyor. Buna ek olarak ise iki ayrı ekrana sahip ilk iPhone olacak. Şimdi burada boyutun geçmişteki iPhone mini'ye yakın olacağı söyleniyor ve telefonu açtığınızda yaklaşık bir iPad mini büyüklüğünde geniş bir ekranla karşılaşacaksınız ve sızıntılara göre gerçek bir yan yana kullanım deneyimi için uygulamaları eş zamanlı modda çalıştırabileceksiniz. Ve bazı uygulamalar büyük ekranda iPad benzeri arayüzle sunulacağı söyleniyor. Ki ben burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle katlanabilir telefon tarafında Apple'ın bu alana girmesinin şöyle bir farkı var diğer markalara göre. Diğer markalar aynı deneyimi sadece iki ekranda sunuyor. Fakat Apple biliyorsunuz yazılım tarafında kullanıcı deneyimini biraz daha ön plana çıkaran ve burada iyi işler yapan bir marka olduğu için dolayısıyla katlanabilir telefon tarafında kullanıcı deneyimini geliştirecek bazı sürprizlerle beraber farklı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Hatta sonraki bakın bunun tarihe not alalım. Tanıtılacak iPhone Fold'un yazılım tarafındaki yeniliklerinin bir sonraki yılda diğer Android cihazlarda da göreceğiz. Ve burada ise şöyle bir şey var. Ekranın en önemli sorunu genelde ortasından geçen bir kat izi bulunması. Söylentilere göre Apple bu sorunu çözdü. Yani gerçek anlamda katlanabilir telefonda hiçbir kat izi bulunmadan piyasadaki tüm diğer iPhone'lar kadar iyi gözükeceği söyleniyor. Dolayısıyla nasıl olacak bakalım, heyecanla bekliyorum. Buna ek olarak ise iPhone Ultra'nın kamera ve aslında Touch ID tercihleri de ürünü Pro segmentinden daha iyi olacağını düşündürüyor gibi olabilir ama belki de öyle olmayacak çünkü arka tarafında büyük ihtimalle yalnızca 2 tane kamera olacak. Yani telefoto lens yer almayacak. Dolayısıyla gelişmiş yakınlaştırma işlevi sunmayacak. Birkaç farklı yerde daha küçük dinamik adalar gözükecek üzerine ya da Face ID bulunmayacak, sensör olmayacak da konuşulmuştu. Bunun detayını bilmek şu anda mümkün değil ama ürün yalnızca Touch ID de kullanabilir. Çünkü cihazın içinde Face ID bileşenlerine yer ayıramayacağı kadar ince olacağı söyleniyor. Fakat Pro telefonlar aynı şekilde kalacak. Ve şimdi kötü habere geldik. iPhone Ultra Türkiye'de ilk başta satışa yüksek ihtimalle sunulmayacak. Araştırma yaptığım zaman üretimdeki tıkanmalar ve aslında arzı, talebi karşılayamamak sebebiyle başlangıçta sadece Amerika pazarında satışta olacağı, 2026 yine sanırım o bu Mart ayı ile beraber belki diğer etkinlikle birleştirerek devamında Türkiye'de satışta olacağı söyleniyor. Tabii bu engel değil. Amerika'dan alıp Türkiye'ye getirenler olacaktır ama bu da ikinci el piyasasını biraz daha yükseltecektir tabii ki. O zaman gelin fiyat konusuna geçelim. Burada tabii ki net bir bilgi tahmin edemeyiz ama yurt dışında araştırdığım kadarıyla ortalama $2000 fiyatın aşacağı söyleniyor. Başlangıç modellerinin bile. Dolayısıyla bunu zaten oranladığımız zaman ve en önemlisi Türkiye'de üzerine vergileri de eklediğimiz zaman ve iPhone'un ilk katlanabilir havalı telefonunu satın almanın o kadar da herkes için ulaşılabilir olmayacağını düşünüyorum. Bu konuda fiyat tahminlerinizi de yoruma bekliyorum. Şimdi ise AirPods 5'e geçiş yapalım. Burada günümüzde bildiğimiz benzer tasarımla çıkması bekleniyor fakat bazı iyileştirmeler olacak. H serisi çip sayesinde ses kalitesinin yükseleceği ve aynı zamanda Pro modellerde de yapabileceğimiz gibi ses seviyesini AirPods üzerinden saplardan kontrol edebilmek gibi özelliklerin olacağı bekleniyor. Açıkçası AirPods 5 ile alakalı çok bir sızıntı yoktu. Bir de beklenilen şöyle bir şey vardı. Hani Pro modellerde gördüğümüz bu spor takibi gibi işlemler, yani kalp atış hızını algılama gibi özelliklerin de olabileceği söyleniyor ama dediğim gibi hiçbir sızıntı vesaire yok. Bu tamamen bir yorum olur. Bu arada bu videoyu sizlere yararlı olması için hazırlıyoruz. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıkçası ben bir AirPods Pro kullanıcısı olarak ve fazlaca seven birisi olarak 4 almamıştım. 3 vardı bende. Şimdi 5 ile beraber Pro'da bakalım neler gelecek. Bunu da beraber göreceğiz. Bu konuda hiçbir araştırma yapmadığım için tamamen sizin yorumlarınızı, neler gelecek
yoruma bekliyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kısa bir güzel haberim olacak. Biliyorsunuz online eğitimlerimizi hazırladığımız, yıllardır binlerce öğrencinin katıldığı, kendine, kariyerine yatırım yaptığı akademimiz mevcut. Ve şu anda sınırlı süreli sınırsız erişim paketinde faizsiz 3 taksit var. Peki bu ne anlama geliyor? Akademide yayında olan 10 eğitim setinin hepsine ve sonradan gelecek derslere de ömür boyu erişiminiz olacak. Böylece iPhone ile harika fotoğraflar çekmek ve bunu öğrenmek ve sadece bu kadar değil. Devamında 9 eğitim setinden de yararlanmak istiyorsan, en önemlisi takıldığın her noktada bana mesaj atmak istiyorsan, çünkü beraber öğrencilerle buluşuyoruz, konuşuyoruz, her sabah soruları cevaplıyorum. Detaylar videonun açıklamasında mevcut. Şimdi ise Apple'ın Eylül etkinliğiyle elbette yeni Apple Watch modellerini de göreceğimiz dönem. Ve burada ise şöyle bir şey olacak. Apple Eylül ayında tanıtacağı ilk yeni saat Series 12 olacak. Yani sonuç olarak bu model kendisinden önceki 11, 10, 9, 8, 7, 6 ve yani hepsine benzeyecek. Ve Apple Watch Series 12 yine yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımı kullanmaya devam edecek. Ancak Apple bu yıl kullanılan malzemeleri geliştiriyor ve aslında bu Apple'ın geçmişte yapıp 2019'da sonlandırdığı bir uygulamaya da dönüş anlamına geliyor. Biliyorsunuz seramik dünyadaki en sert malzemelerden biri olduğundan dolayı dayanıklılığı da büyük ölçüde arttıracağı söyleniyor. Aynı zamanda tabii ki saatin güzel gözükmesini de sağlayacak. Tabii sadece bu kadar değil. Daha hızlı bir çip olacak. En önemlisi Siri yapay zekası üzerine konuşacağız zaten. O gelecek. Pil ömrünün geliştirilmesi bekleniyor. Ve günün sonunda aslında Apple Watch serisi 12 kutudan çıktığı zaman Apple'ın yeni Apple Intelligence'la beraber yapay zeka özelliklerini kullanabileceğimiz donanıma sahip olarak karşımıza çıkacak. Bu arada Siri artık kişisel bağlantılarımızı anlayabilecek ve neredeyse her konudaki sorularımızı yanıtlayabilecek ve daha akıllı olacak. Şimdi gelin isterseniz birazcık bu konu üzerine konuşalım. Evet, Apple Intelligence özellikle Türkiye'de biraz yavaş adım attı. Ben de dahil olmak üzere oldukça güzel beklentilerimiz vardı. Bunlarla alakalı ben pek çok içerik üretmiştim. Fakat Apple şu anda yavaş adım atsa da Apple Intelligence'ı iyi bir şekilde hayatımıza getirdiği zaman işleri değiştirecek gibi gözüküyor. Ama bu konuda artık daha temkinliyim. O yüzden çok fazla yorum yapmayacağım. Geldiği zaman üzerine konuşacağız. Şimdi isterseniz gelin şundan bahsedeyim. Tabii ki Apple Watch Ultra. Şimdi Series 12'nin değişikliklerinin küçük olduğunu açıkçası düşünüyorsanız Apple Watch 4 Ultra'ya bakın. Çünkü uzun zamandır beklediğiniz tamamen yeni bir tasarım görebilirsiniz demek isterdim ama büyük ihtimalle bu olmayacak. Aslında bir önceki yılın yine benzer tasarımını göreceğiz. Umarım Apple beni şaşırtırsın. Ancak önceki modellerde aynı görünümlü renkler kullanılması bekleniyor. Ancak tabii ki içerisinde daha hızlı bir çip yerleştirilecek ve her iki model içinde büyük tasarım değişikliklerinin 2027'de geleceği söyleniyor. Bunu da mantıklı buluyorum. Neden? Bir anda radikal bir değişiklik yapmak yerine büyük ihtimalle ilk önce bir Apple Intelligence'ı sağlam bir şekilde oturtalım. Yeni yılda yeni bir şekilde adım atalım gibi olabilir. Bilmiyorum, ya da ben iyi niyetliyim ama göreceğiz. Ve Apple 4 yıl sonra ilk kez yeni Apple TV 4K'yı duyuracak. Tasarım günümüzdeki modele benzeyecek. Yani 2020'lerin ortasından beri bildiğimiz bu siyah kutu olabilir. Ancak Siri kumandasında belki de iOS 27 kapsamının da tanıttığı yeni Siri logosunu da yansıtacak değişiklikler olabilir. Cihazın içindeki yerleşiklerin daha hızlı olması tabii ki normal. İşte burada mevcut A15 çipinden A17 Pro'ya geçilmesi yine mantıklı olacaktır. Ve tabii ki A17 Pro'da çok daha modern olan 3 nanometrelik mimari temel aldığından dolayı Apple TV'nizde herhangi bir oyun oynuyorsanız oyunlarda daha fazla ayrıntı ve grafiklerden de yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Ben evimde çok fazla Apple TV kullanan birisi olarak performansta ben açıkçası bir problem yaşamıyordum. Yani bilmiyorum, Apple TV kullanıcıları yorumlarınızı bekliyorum. Diğer taraftan ise Apple'ın yeni Siri yapay zeka özellikleri sayesinde de bu cihazın, bence en önemli nokta bu, yapay zeka özellikleriyle Siri ile etkileşimle beraber aslında akıllı bir televizyon kutusuna dönüşecek. Dolayısıyla buradan istediğiniz soruyu sorup gerçek bir yanıt alabileceksiniz. Günün sonunda daha akıllı bir şekilde bana işte şunu aç dediğinizde mesela açabilecek. Bu arada bunlar yapılıyor ama bunların daha iyi olması bekleniyor. Ama tekrardan bu konuda temkinliyim. Çıktığı zaman konuşacağız. Bakalım yeni ürün çıksın. Ben de zaten satın alıp ilk inceleyenlerden birisi olacağım. Biliyorsunuz yeni ürünlerle beraber yeni fiyatlara geçiş yapıyoruz. Ve burada size tavsiyem şu: etkinlikten bir hafta önce yeni Apple TV'nizi alın eski fiyattan. Yeni Apple TV çıktığı zaman fiyatı makul geldiyse, size özellikleri de sevdiyseniz satın alın, diğerini iade edip. Ama en azından öncekini eski fiyatıyla almış olursunuz. Eğer etkinliği ben bekleyeyim, sonra duruma göre eskisini alırım diye düşünüyorsanız yüksek ihtimalle etkinlikte fiyatlar revize edildiği için
bu fiyatlara tekrar alamayabilirsiniz. Bunu da bir bilgi olarak paylaşayım istedim. Ancak yine uygun fiyatlı akıllı hoparlörler istiyorsanız burada HomePod mini üründe yenilenecek. Yine HomePod 2 içinde bazı iyileştirmeler olacağı söyleniyor. Aynı zamanda ise yeni renklerin gelmesi bekleniyor. Açıkçası ben bir HomePod kullanıcısı değilim. O taraftaki çok fazla tecrübem yok. Siz kullandıysanız yorumlarınızı bekliyorum. Burada bilmemiz gereken şey şu: geliştirilmiş S serisi bir çip içerisinde yer alacak ve gerçek ses bileşenleri yeniden tasarlayacak. Yani bu ne demek? Aslında siz buradan Apple Intelligence yani yapay zekayı bir asistan olarak kullanabileceksiniz ve HomePod biraz daha buna dönüştürecek. Yani yapay zeka modelini sesle cihaz üzerinden çalıştırma görevi olacak. Özellikle HomePod mini ise ilk günden itibaren bu işlev için aslında tasarlanmış olacak. Şundan da bahsedelim. Evinizi akıllandırmak ister misiniz? Ve cevap evetse Apple daha önce hiç sunmadığı tamamen yeni bir ürün olan HomePod yüksek ihtimalle piyasaya çıkaracak. Kesin değil ama çok mümkün. Hoparlör tabanlı bağlanmış 8 inçlik yine kare biçimdeki bir iPad gibi olacak ve burada ise asıl konu şu: özel Home OS yazılımının içerisinde çalıştırılacağı söyleniyor ve aslında yine WatchOS'u temel alan fakat kare ekran içinde optimize edilmiş bütünüyle bir yeni işletim sistemi olacak ve bu ürün ana amacı şu: akıllı ev için bir merkez, bir istasyon olacak. Dolayısıyla etkinliklerinizi, akıllı cihazlarınızı, mutfakta dururken işte FaceTime araması yapmak gibi yani pek çok şeyi kontrol etmek için kullanabileceksiniz. Hatta bir de duvara monte edilen ikinci bir HomePod modelinde olacağı söyleniyor. Fakat bu model büyük ihtimalle bu yıl çıkmayacakmış, sonraki yılda çıkacak deniyor. Dolayısıyla ev otomasyonu kurmak, işte Siri'ye entegre ettiğiniz zaman sesli asistan konusunda bu tarafta da bir ürün çıkacağını görüyoruz. Yüz tanıma özelliğine de sahip olacak. Birden fazla kişinin yaşadığı geniş bir aileniz varsa cihaz her bir kişi için yüz tanımayla beraber daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilir. Dolayısıyla tüm bunları da tabii ki içerisindeki A18 çiple beraber yapacak. Açıkçası ben şunu düşünüyorum. Apple için yeni bir dönemin başlangıcı zaten Tim Cook'un vedasıyla beraber başlamıştı. Şimdi ise yeni bir dönem, işte Apple Intelligence'la beraber, John Ternus'la beraber karşımıza çıkacak ama bu etkinlikte bunun ilk temelini göreceğiz. Yani ilk başta bir fidan halini göreceğiz. Büyük ihtimalle sonraki etkinlikte asıl Apple Intelligence'ın ve yeni ürünlerin tamamen entegre olmasıyla beraber hem tasarım tarafında daha radikal hem de son yıllara göre daha heyecan verici şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun? Bunu yoruma bekliyorum. Bunun gibi daha fazla içeriği görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ve de dediğim gibi bu hafta sonu iPhone 17 Pro ile bir yıl videosu paylaşacağım. Bunun için de takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.